Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben astrolog Ayşe Aslan. Bugün 7 Eylül'de gerçekleşecek ay tutulmasının etkilerini konuşuyor olacağız. Bu tutulma Balık burcunda ve 15,39 derecede meydana gelecek. Jüpiter'den de aldığı çok güzel bir üçgen açı var aslında. Bu tutulma esnasında. Bu yılın en iyi tutulması diyebiliriz. Aynı zamanda bu tutulma son geçtiğimiz 2 yılın resmen ödülü niteliğinde olacak. Öyle bir anlam taşıyor arkadaşlar. Şimdi bunun biraz daha detaylarına inecek olursak, öncelikle sizi birazcık geçmişe götürmek istiyorum. Son 2 yıldır Satürn Balık burcundaydı biliyorsunuz. Bu Satürn Balık burcundaki geçişini biraz düşünelim. Ne konularda fedakarlık yaptık? Hangi konularda özverili olduk, anlayışlı olduk, fedakarlık yaptık ve bunlarla ilgili sorumluluk aldık? Yani bazılarımız ailesiyle belki ailesine bakmak zorunda kalmış olabilir. Bazılarımız iş yeri veya kariyer konusunda fedakarlık yapmış olabilir. Bazılarımız çocuklarımız için fedakarlık yapmış olabiliriz. Satürn artık Koç burcuna geçiş yaptı biliyorsunuz. Artık Balık burcundan çıkmıştı ama Balık burcuna tekrar bir son kez temasını gerçekleştirecek, geri hareket yapacak. Şimdi ay düğümlerine de baktığımızda pozitif anlam taşıyan Kuzey Ay düğümünde Balık burcunda olduğunu görüyoruz. Yani bu tutulma etkilerini direkt tetikleyen bir noktada. Şimdi bunları da göz önünde bulunduracak olursak Balık burcu hangi evinize denk geliyorsa bu konularda geçtiğimiz 2 yıl boyunca fedakarlık yaptınız ve artık bunların ödüllerini toplamak üzeresiniz. Bunun bir altını çizelim arkadaşlar. Tabii ki dua ettiğiniz, kurtulmak istediğiniz, çabaladığınız ama bir türlü kurtulamadığınız bir süreç yaşattı Satürn Balık evresi. Tevekkül etmek zorunda kaldınız, fedakarlık yapmak zorunda kaldınız, anlayışlı olmak zorunda kaldınız. İlahi planda bir güç sizi bir şekilde durdurdu, sıkıştırdı ve oraya bir kurban e, rolü oynattı. İşte bunların artık fırsatlarını ve ödüllerini nedeninin içini anlayacağımız bir dönemden geçiyor olacağız. Jüpiter de Yengeç burcunda biliyorsunuz. Çok da asil bir durumda aslında, asaletli bir konumda. Ay da Balık burcunda bu tutulmayı yaşayacak. Tabii ki Ay'la Jüpiter arasında çok güzel bir karşılıklı ağırlama dediğimiz, teknik olarak karşılıklı ağırlama dediğimiz bir durum yaşanacak. Bu tutulmanın etkisini biraz daha böyle güçlendirmiş olacak ana temasıyla diyebilirim. Tabii ki Jüpiter Yengeç bize aslında çok büyük bir fırsat vermeye çalışıyor. Şimdi bu tutulmanın etkisiyle o fırsatı da açığa çıkartacak. Güzel bir oluşum gerçekleştirecek bizim için diyebilirim. Tabii ki bireysel haritalarınızda Jüpiter Yengeç burcunda seyahat ettiği için bu konular hangi evinize denk düşüyorsa buralardan da ödül toplamaya başlayacaksınız. O Jüpiter'in bolluğunu, bereketini dibine kadar hissettirecek bizler için diyebilirim. Şimdi arkadaşlar tek tek burç yorumlarına geçeceğim ama geçmeden önce kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizin attığınız like'lar, beğeniler bizim ön sıralara çıkmamıza sebebiyet veriyor ve bu sayede bu yorumu birçok insan dinliyor. Ve sizin yaptığınız yorumlara elimden geldiğince, mümkün olduğunca tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Umarım bu karşılıklı alma verme dengesini koruyabiliriz sizlerle diyerek son bir kampanyamızdan da bahsetmek istiyorum. Ağustos ayının sonuna kadar doğum haritası analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte kampanya fiyatımız 5.000 TL. Bu kampanyadan yararlanmak için WhatsApp hattımızdan bizimle irtibata geçebilir ve kampanya. Merhaba Koç burcu ve yükselen burcu Koç olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek Balık burcundaki ay tutulmasını konuşuyoruz bu videomuzda. 12. evinizde yaşanacak bu tutulma arkadaşlar. Şimdi gözlerinizi kapatıp son 2 yıldır nelerle mücadele ettiğinizi düşünmenizi istiyorum. Aklınızdan geçirin bakalım hangi konularda çabaladınız, hangi konularla engellerle karşılaştınız, hangi konularda birinin sizi durdurmaya çalıştığını gördünüz, yaşadınız. Engellendiğiniz
bir türlü ileriye götüremediğiniz işlerinizi şöyle bir gözden geçirin. İşte bu konularda artık mücadelenizin, çabanızın sonuçlarını aldığınız bir süreçten geçiyor olacaksınız. 12. ev bilinçaltıdır arkadaşlar. Bilinçaltını temsil eder. Aynı zamanda balık burcu da bilinçaltını gösterir. 12. ev de bilinçaltını gösterir. Rüyalarımız, sezgilerimizin rehberlik ettiği bir süreç olacak bu tutulma enerjisi. Ve artık böyle sıkışıp kaldığımız, tıkandığımız konuların bir şekilde açıldığını ve artık böyle yaptığımız fedakarlıkların son haddine geldiğimizi ve artık yaptığımız fedakarlığın bir şekilde de fırsata döndüğünü göreceğiz arkadaşlar. Yani resmen ödül niteliğinde olacak. Belki de ummadığınız kişilerden fırsatlar yakalayacaksınız. Hayattaki bırakmak istediğiniz ama bırakamadığınız, sıkışıp kaldığınız bir konunun artık sizden ayrıldığını, sizin özgürleştiğinizi de bu süreç içerisinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer uzun zamandır mesela ev almak istiyorsunuz ama bir türlü alamadınız. Evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya uymadı. Farklı konularda fedakarlık yapacağınız bazı konular gündeme geldi. İşte artık bu tıkanmışlık sona erecek. Belki de parasal anlamda kredi çekmek istiyordunuz. Bu gerçekleşmemiş olabilir. Artık o krediyi çekme ihtimalinizi kuvvetlendiriyor. Yani ummadığınız yerden büyük bir ödül geliyor. Aile kaynaklarınızdan yararlanabilirsiniz bu süreçte. Çünkü Jüpiter Yengeç burcundan geçiş yapıyor ve bu tutulmaya da çok güzel bir üçgen açı atıyor. Ev almak, ev satmak, taşınmak, aile üyelerinden artık destek almak. Hani şu ana kadar sizi eleştiriyorlardı. Onu yapma, bunu yapma, şöyle olmaz, böyle olmaz. Artık bu engeller kalkıyor. Hatta siz bir harekete geçiyorsunuz ve onlar da bu süreçte sizi desteklemeye geliyor gibi de düşünebilirsiniz. Bir ülkeden bir ülkeye taşınmak, bir şehirden bir şehre taşınmak, özellikle bu hayatınızı kökten değiştirmek anlamına gelecek. Çünkü Satürn ve Neptün de artık Koç burcuna geçiş yaptı biliyorsunuz. Kısmen de olsa balığa dönecek ama artık o bırakmanız gereken temaları, bu tutulma etkisi ve geri dönüşler tamamlatmış olacak. Yıl sonuna kadar 2026'da ise bu tutulmanın etkileri artık resmen size ışık yakıyor olacak diyebilirim arkadaşlar. Enerjinizi yükseltecek bir tutulma. Çünkü tıkandım, bittim, öldüm, artık buradan geri dönüş yok, ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz durumların bir şekilde böyle jet hızıyla, ışık hızıyla düzeldiğini göreceksiniz. Çünkü resmen ilahi planda büyük bir ödül var arkadaşlar. Şimdi bu video biraz erken yayınlandı. Evet. Çünkü etkileri Temmuz ayından itibaren başlıyor. Kasım sonuna kadar devam edecek. Ve ben erken yayınladım ki önümüzdeki süreçte yaşanacak olan olayları planlamak, programlamak ve önünüze düştüğünde bunu anlamanız için, neyi neden yaşadığınızı fark edebilmeniz ve değerlendirmeniz için yapıyorum bunu. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu fırsatları, bu şansı, bu tutulma enerjilerini. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Şimdi 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcundaki ay tutulmasını konuşuyoruz arkadaşlar. Bu ay tutulması 11. evinizde gerçekleşecek. Şimdi birazcık böyle gözlerinizi kapatıp geçmişe gitmenizi istiyorum sizden. Çünkü son 2 yıldır Satürn de Balık burcundaydı biliyorsunuz. Ve burada size bazı çabalar ve fedakarlıklar yaptırdı. Belki bir hayaliniz vardı. Bu ev kurmak olabilir, iş kurmak olabilir, evlenmek olabilir, boşanmak olabilir. Yani bir özgürleşmek olabilir. Amaç edindiğiniz bir hedefiniz vardı, hayaliniz vardı ve bu konularda bir sıkışmışlık hissettiniz. Aynı zamanda bu yine sosyal çevrenizde ön plana çıkmak zorunda kaldınız. Sosyal çevrenizle beraber hareket etmek zorunda kaldınız. Bireysel hareket etmek sizi zorladı. Belki bireysel hareket ettiğiniz için birileri tarafından zorlandınız.
bir şekilde onlarla beraber hareket etmeye mecbur kalmış olabilirsiniz. Artık bu mecburiyet bir fırsata dönüşecek. Çünkü Satürn'ün Balık burcuna geçişi aynı zamanda da ay düğümlerinin Balık burcunda olması sebebiyle bu tutulmanın etkileri hepsi bir araya karışacak ve size resmen ödül niteliğinde bir fırsat sunacak. Şimdi Jüpiter'den de aldığı bir üçgen açı var. Jüpiter'de 3. evinizde. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, bu konularda fırsatlar gelecek. Hedeflediğiniz, hayalini kurduğunuz, toplu şekilde yapmak zorunda kaldığınız bir şey inşa edecek. Belki kardeşlerle, kuzenlerle, akrabalarla bir araya gelip bir hedefe gidiyor olabilirsiniz. Belki komşularınızla bir araya gelip kentsel dönüşüm yapmak, belki mahalleniz için, eviniz için, apartmanınız için önemli bir karar alıyor olmak, bir şekilde bir fırsatı değerlendiriyor olacaksınız ve bununla ilgili de Jüpiter size ödül veriyor olacak bu tutulma etkileriyle beraber. Öncelikle bu tutulmanın etkileri Temmuz ayından itibaren başlıyor. O yüzden Temmuz ayı içerisinde bu etkileri yaşamaya başlıyor olabilirsiniz. Kasım sonuna kadar da tamamlanma evresinde olacak. Yani öncesindeki 2 ay ve sonrasındaki 2 ayı da değerlendirmek sizin için önemli olur. O yüzden bu videoyu biraz erken çektim arkadaşlar. Şimdi Jüpiter zaten bizim bolluk bereket gezegenimiz. Girdiği evi gerçekten aydınlatıyor, fırsatlarla dolduruyor. Şimdi bir de tutulmanın etkileri güzel. Bunların arasındaki üçgen açı sizde de belki de hem Jüpiter'in hem de son 2 yıldır yaptığınız fedakarlıkların ödülü niteliğinde güzel bir kapı aralayacak. Anlaşma ve sözleşmeler imzalayabilir. Gerçekten hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Belki bu uzun zamandır bir iş ortamında sıkışıp kaldığınız bir süreç yaşıyordunuz. Artık bunların bir arkadaşınız vasıtasıyla tamamlandığını ve düzeldiğini görüyor olabilirsiniz. Yani belki de iş arıyorsunuz, bir arkadaşınız vasıtasıyla güzel bir iş fırsatı yakalayacaksınız ya da onunla beraber bir iş kurma yönüne gideceksiniz. Yani Mars'ın da terazide olduğunu düşünecek olursak bir süreçte ortaklı işler yapabilir. Hayatınızın kontrolünü ve dümenini elinize almış olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Uranüs, Plüto baktığımız zaman sizin aslında para ve kariyer alanınızda bu tutulmanın etkilerini de bizzat tetikletmiş olacak bir süre sonra. Çünkü bu tutulma sadece burayla kalmayacak. Bir süre daha işte Balık Başak aksında tutulmalarımız devam ediyor olacak. Yani 2026'nın sonlarına doğru, pardon, ortalarına doğru daha da belirgin hale gelecek. Şu anda yaşadığımız olaylar yeni bir şey başlatırken, aslında tamamlatırken yenisini de devreye koyduğumuz bir süreçte olacak. Tabii ki bireysel hayatlarımızda da 15 derece ve yakınlarında gezegeniniz varsa direkt ve doğrudan etki alıyor olacaksınız arkadaşlar. Özetleyecek olursak, hayalini kurduğunuz ve geçmişten beri bu hayal için fedakarlık yaptığınız konu neyse buradan ödül alıyorsunuz arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcunda bir tutulmamız olacak arkadaşlar. Ay tutulması. Bu ay tutulması tabii ki kuzey düğümüyle olacak. Kuzey düğümü bizim için her zaman pozitiftir. O yüzden bu yılın en iyi tutulmalarından biri ve sizi de doğrudan ve direkt etki edecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle bireysel haritalarınıza bakın lütfen. 15 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz varsa direkt etki alacaksınız demektir. Ama genel hatlarıyla bu tutulma öncesinde ve sonrasında hepimizi etkileyebilir. Özellikle gözlerinizi kapatıp şöyle geçmişteki 2 yılı bir taramanızı istiyorum. Satürn Balık burcundan geçiş yaparken size bazı fedakarlıklar yaptırdı. Bunu kariyer konusunda yaptırdı. Emek verdiniz, çalıştınız, çabaladınız ama bir türlü hak ettiğiniz terfiyi alamadınız ya da iş aradınız, iş bulamadınız ya da belki de çok düşük bütçelere çalışmak zorunda kaldınız. Hak ettiğiniz değeri, kıymeti vermediler. Bu yüzden
bu geçtiğimiz 2 yıldaki yaşadığınız sıkıntıların artık sona geldiğini, artık değerinizin, kıymetinizin anlaşıldığı, hak ettiğiniz ödülü almak üzeresiniz. Belki bir terfi bekliyorsanız bu terfi gelebilir. Belki iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Uzun zamandır belki de devlet kapısı için çabalıyordunuz, işte atanmak için çabalıyordunuz. Bunlarla ilgili adımlar söz konusu olabilir. Kısacası kariyeriniz konusunda artık sıkıştığınız bütün konular temizleniyor ve doğru bir noktaya taşınıyor diyebilirim. Tabii ki Jüpiter'den aldığı üçgen açı var. Bu sebeple belki de düzenli maaşlarınızda artık bir artış olacağına, gelir gider dengenizin toparlanacağını, sabit maaşınızda ve gelirinizde artış olacağını gösteren bir vurgu da yaratıyor bu tutulmanın etkisiyle. Bu işte işsiz tek iş bulup düzenli bir maaş sahibi olmak, belki hak ettiğimiz değerde ve bütçeye sahip olmak, İşte atama, terfi gibi bir beklentimiz varsa bunlarla ilgili adımlarımızın sonuç vermesi ve maaşımızda bir gelir artışının söz konusu olması da mümkün. Daha ileriki yaşlar için konuşacak olursak belki burada emekli olmak, emeklilik ve sabit bir maaşa sahip olmak ve artık yıllardır emek verdiğimiz, meşgul olduğumuz bir işi sonlandırmak, biraz daha hayallerimiz için, hayallerimize yönelik işler yapmak, bireysel işler yapmak, hak edişimizi almak gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kısacası ben bu tutulmadan çok çok umutluyum. Gerçekten hem Satürn ödüllerini verecek bu tutulma, hem Jüpiter'in o bolluğunu, bereketini verecek. Gerçekten çok hayrımıza olacak. Siz de para ve kariyer konusunda bunları yaşıyor olacaksınız. Hayatınız bambaşka bir yere doğru evrilmeye başladı. Çünkü Uranüs de İkizler Burcu'na geçti malum. Artık hayallerinizin, hedeflerinizin ne olduğunu belirleyecek ve bunun için bir mücadele başlatacaksınız. İşte geride, arkada sizi tutan, sıkıştıran ve ilerlemenizi engelleyen ne var ne yoksa bu tutulma enerjileri bunları temizlemek için harekete geçiyor olacak arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu fırsatı. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık Burcu'nda bir tutulmamız olacak arkadaşlar. Ay tutulması. Bu ay tutulması tabii ki kuzey düğümüyle olacak. Kuzey düğümü bizim için her zaman pozitiftir. O yüzden bu yılın en iyi tutulmalarından biri ve sizi de doğrudan ve direkt etki edecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle bireysel haritalarınıza bakın lütfen. 15 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz varsa direkt etki alacaksınız demektir. Ama genel hatlarıyla bu tutulma öncesinde ve sonrasında hepimiz... Merhaba Yengeç Burcu ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulmanın etkilerini konuşuyor olacağız bu videoda. Biraz erken yayınladım çünkü Temmuz ayından itibaren bu tutulma etkilerini yaşamımızda hissediyor olacağız. Bireysel hayatlarımızda hissediyor olacağız arkadaşlar. Öncelikle bu tutulma 15 derecede yaşanacak ve Balık burcunda yaşanacak. Malum ay düğümlerinden kuzey ay düğümü, yani pozitif olan enerjimiz de yine Balık burcunda olması sebebiyle demek ki bu tutulma gerçekten hayrımıza olacak. Üstelik bonus niteliğinde Jüpiter'de Yengeç burcunda ilerlerken, yani sizin yükseleninizde ilerlerken Jüpiter'e de attığı bir açı var bu tutulmanın. Resmen hayatımızın ödülünü, fırsatını yakalıyoruz diyebilirim sizler için arkadaşlar. Şimdi öncelikle Satürn Balık burcundan geçiş yaparken sizin 9. evinizde seyahat etmişti ve bu konularda biraz çabalattı, sizi zorladı, biraz fedakarlık yapmak zorunda bıraktı ve bunların artık ödüllerini de aldığımız bir süreç olacak bu süreç. Şimdi bu konuyu biraz derinlemesine açacak olursak 9. evinizde yaşanacağı için 9. ev konuları neydi? Mahkeme konusu olabilir. Uzun zamandır mahkeme açtınız ve mücadele ediyordunuz. Şimdi ilahi adalet, normal adalet sizler için işliyor olacak arkadaşlar. Artı yurt dışı bağlantılı bir beklentiniz var. Yurt dışına çıkmak istiyorsunuz. Belki
Evlenip yurt dışına çıkmak istiyorsunuz. Belki iş kariyer konusunda yurt dışına çıkmak istiyorsunuz. İşte bu konularda 2 yıldır mücadele ettiğiniz, istişare ettiğiniz, belki de başvuru yaptığınız ama onaylanmayan tüm başvurularınızın kabul olma sürecini deneyimliyor olabilirsiniz bu süreçte. Artı sosyal medya üzerinden bir iş yapıyor olabilir. Belki de yayıncılık, medya konularında bir iş girişiminde bulunuyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili de yine sonuç alacağınız bir süreçten geçiyor olacaksınız arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarınızda takipçileriniz artabilir. Bu zamana kadar belki de hızlanmayan o takipçi sayınız birden yükseliyor olabilir. Birden siz keşfete düşüyor olabilirsiniz. Böyle etkiler de yaratabilir arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki 9. ev bizim için üniversite ve yüksek öğrenim alanıdır. Yüksek öğrenim konusunda da mücadelemiz varsa akademisyenlik olabilir, doktora olabilir, belki sıfırdan üniversiteye başlamak olabilir. Bunlarla ilgili yaptığımız girişimlerimizin artık sonuç verdiğini görebilir, hayatımızda bu fırsatları deneyimliyor olabiliriz. Sizler bu tutulmadan en çok ve en güzel etkiyi alan kişilersiniz arkadaşlar. Bu fırsatı ne olur ama ne olur iyi değerlendirin. Bir yandan da böyle Jüpiter'in o Yengeç burcundaki asaleti harika bir durumda. Ay da Balık burcunda bu tutulma esnasında ya karşılıklı bir ağırlama yapacak. Birbirini yönettiği burçlarda oturduğu için artı bir asalet kazanıyor bu tutulmanın etkileri ve bunu siz direkt ve doğrudan deneyimliyor olacaksınız. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Yengeç burcu ve yükselen burcu Yengeç olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulmanın etkilerini konuşuyor olacağız bu videoda. Biraz erken yayınladım çünkü Temmuz ayından itibaren bu tutulma etkilerini yaşamımızda hissediyor olacağız. Bireysel hayatlarımızda hissediyor olacağız arkadaşlar. Öncelikle bu tutulma 15 derecede yaşanacak ve Balık burcunda yaşanacak. Malum ay düğümlerinden kuzey ay düğümü yani pozitif olan enerjimiz de yine Balık burcunda olması sebebiyle demek ki bu tutulma gerçekten hayrımıza olacak. Üstelik bonus niteliğinde Jüpiter'de Yengeç burcunda ilerlerken yani sizin yükseleninizde ilerlerken Jüpiter'e de attı. Merhaba Aslan burcu ve yükselen burcu Aslan olanlar. Harika bir tutulma etkisiyle baş başayız arkadaşlar. Siz de buradan yine çok fırsatlar yakalayacaksınız. Bir altını çizeyim, bol para geliyor, karşılık görüyorsunuz diyebilirim. Şimdi 7 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması yaşanacak. Bu 15 derecede yaşanacak arkadaşlar. Bireysel haritalarınıza bakın lütfen. 15 derece ve yakınlarında kişisel gezegeniniz varsa doğrudan direkt etki alıyor olacaksınız. Şimdi Balık burcu sizin için 8. ev konularını temsil ediyor. 8. ev ana hatlarıyla bakıldığında bizim dışımızdaki paralar, yatırımlarımız, kredi, borç, miras, alacak, verecek konularımız, bu konularla ilgili son 2 yıldır Satürn Balık burcundan geçiş yaparken hangi konularda sıkıntılar yaşadınız? İşte yatırımcı aradınız, bulamadınız mı? Sürekli yatırım yaptınız ama geri dönüşünü alamadınız mı? Birikimleriniz veya yaptığınız yatırımlar değerlenmedi mi? İşte bu konularda artık fırsatlar elimize geçiyor olacak. Belki de uzun zamandır kredi çekmek istiyorsunuz, iş kurmak istiyorsunuz, geleceğinizle ilgili bir yatırım yapmak istiyorsunuz ama bir türlü kaynaklarınız bulunmadı. Belki kredi çekemediniz, belki beklediğiniz bir miras gelmedi. İşte bunların artık bir tamamlanma aşamasına geçtiğini, artık bu beklediğiniz paranın gelmek üzere olduğunu, yatırımlarınızın değerlenmek üzere olduğunu bir altını çizmek isterim. Temmuz ayı itibariyle bu konularda gelişmeler başlayacak. Çünkü tutulmanın etkisi 7 Eylül'de olmasına rağmen Temmuz ayı itibariyle etkilerini hissetmeye başlayacağız bireysel hayatlarımızda. Bu nedenle Kasım sonuna kadar da tamamlanmış olacak bu etkiler arkadaşlar. O yüzden bu bireysel haritalarınızda 2 ay öncesinden hayatınızda yaşanabilecek olayların neden, niçin anlayabilmeniz için erken yayınlıyorum. Kredi çekebilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz.
bir ortak veya bir sponsor bulabilirsiniz. Okuyan öğrenciyseniz burs bulabilirsiniz. Yani sizin normal gelirinizin dışında bir kaynak size akmak üzere, gelmek üzere. Bunun farkına varın. Lütfen ama lütfen diyorum. Şimdi gelelim Jüpiter'e. Jüpiter de bu tutulmaya çok güzel bir üçgen açı yapacak. Kadersel olarak tıkandığınız bu konuların çözüme kavuştuğunu göreceksiniz. Ummadığınız yerlerden sponsor bulacak, ummadığınız yerlerden krediler çekecek, ummadığınız bir şekilde bu sorunlar ve problemler çözüme kavuşacak diyebilirim arkadaşlar. Yani bir beklentiniz var. A kişisinden ben işte şöyle bir yatırım için destek bekliyorum diyorsunuz. O A kişisi değil B kişisi olabilir. O B kişisini hiç ummuyordunuz, hiç önemsemiyordunuz. Belki de hiçbir şekilde size faydası olabileceğini ya da etkisi olabileceğini düşünmüyordunuz. İşte böyle ummadığınız yerlerden fırsatlar ve kapılar açılacak. Ummadığınız insanlardan destekler alacaksınız. Aklınızdaki düşündüğünüz şeylerin olmama ve belki de yeni gelecek olayların daha sizin için hayırlı olduğu bir süreçte yaşıyor olabilirsiniz. Yani kısacası maddi manevi kaynaklarınız yükseliyor ve bu yükselişte kaderin çok büyük etkisi olacak. Ummadığınız yerlerden fırsatlar ve ummadığınız kişilerden destekler alacaksınız arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Harika bir tutulma etkisiyle baş başayız arkadaşlar. Siz de buradan yine çok fırsatlar yakalayacaksınız. Bir altını çizeyim, bol para geliyor, karşılık görüyorsunuz diyebilirim. Şimdi 7 Eylül'de Balık Burcu'nda bir... Merhaba Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcunda gerçekleşecek olan bir tutulmamız var arkadaşlar. Balık burcu sizin evlilik ve ortaklık alanınızda. Direkt muhatap aldığınız kişiler alanında. Burada Jüpiter'den de aldığı bir üçgen açı var. Tabii ki 11. ev hayallerinizin evi aslında. Buradan da aldığı bir üçgenle hayatınızı kökten değiştirmek için bu tutulmayı yaşıyorsunuz diyebilirim. Şimdi altını çizmek isterim. Yaklaşık 2 yıldır Satürn Balık burcundaydı ve sizin 7. ev evlilik ortaklık alanınızda sizi bazı fedakarlıklara zorlamış olabilir. Görüşlerine katılmadığınız halde birini desteklemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Eşiniz ya da ortağınızın bazı gelgitli halleri olmuş olabilir, ne yaptığını bilmiyor olabilir ve onu yönlendirmekle uğraşmak, çabalamak, onu desteklemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ya da bir ilişkinizi bir türlü evliliğe götüremiyor olabilir. Onun hayatındaki bazı koşullar sebebiyle tıkanıp kaldığınızı hissediyor olabilirsiniz. Ya da ortağınızın bazı yaptığı sıkıntılı ve problemli, sorunlu bir durumu var ve bununla mücadele etmek zorunda kalmış ve onu desteklemek zorunda kalmış olabilirsiniz. İşte son 2 yıldır bu yaşadığınız sıkıntıların, problemlerin resmen ödülü niteliğinde bir fırsat yakalıyorsunuz. Jüpiter sizin 11. evinizde, yani hayallerinizin evinde. Şimdi verdiğiniz destekler artık karşılık görmeye başlıyor. Karşınızdaki kişi belki beklediğiniz evlenme teklifini ediyor olabilir. Ortaklık arıyordunuz, ortağınız bu süreçte çok harika bir ortaklık gelebilir. Veya beklentiniz olan, var olan bir ortağınızın işleri, problemleri artık son bulmuş ve artık size gereken desteği veriyor olabilir. Bunun dışında evliliğinizde eşinizin yaşadığı hayatıyla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Artık bunlar düzene giriyor olabilir. Evliliğinizin gerçekten iyi bir kıvama evrildiği, artık sizi zorlayan enerjilerin tıkandığı ve karşılığını aldığınız, ödülünü aldığınız bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Kısacası evlilik ve ortaklık alanınızda harika bir fırsat doğuyor. Bu fırsat son geçtiğimiz 2 yıldır çabaladığınız konunun ödülü niteliğinde arkadaşlar. Tabii ki burada ne kadar çabaladıysanız ödülünüz de o kadar büyük olacaktır. Eğer çabalamadıysanız
yok saydıysanız o zaman maalesef ki bu ödülü almakta biraz daha güçlük yaşayabilirsiniz. Ama biz burada daha çok bu ödülü, yani bu sorumluluğu almış ve bu ödülü hak etmiş olarak görmeyi umut ediyoruz sizler için. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Başak Burcu ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan, Balık burcunda gerçekleşecek olan bir tutulmamız var arkadaşlar. Balık burcu sizin evlilik ve ortaklık alanınızda. Direkt muhatap aldığınız kişiler alanında. Burada Jüpiter'den de aldığı bir üçgen açı var. Tabii ki 11. ev hayallerinizin evi aslında. Buradan da aldığı bir üçgenle hayatınızı kökten değiştirmek için bu tutulmayı yaşıyorsunuz diyebilirim. Şimdi altını çizmek isterim. Yaklaşık 2 yıldır Satürn Balık burcundaydı ve sizin 7. ev evlilik ortaklık alanınızda sizi bazı fedakarlıklara zorlamış olabilir. Görüşlerine katılmadığınız halde birini desteklemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Eşiniz ya da ortağınızın bazı gelgitli halleri olmuş olabilir, ne yaptığını bilmiyor olabilir ve onu yönlendirmekle uğraşmak, çabalamak, onu desteklemek zorunda kalmış olabilirsiniz. Merhaba Terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulmamız var arkadaşlar. Balık burcunda gerçekleşecek. Tabii ki kuzey düğümüyle gerçekleşecek. Bu yüzden çok pozitif bir etki yaratıyor. Şimdi bu pozitif etki tabii ki Jüpiter'den de aldığı çok güzel büyük bir üçgenle yaşanacak. Şimdi burada kısaca şöyle bir geriye dönmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz 2 yıldır Satürn Balık burcunda seyahat etmişti. Sizin için de bu 6. ev konularını temsil ediyor. Yani 6. eviniz iş hayatınız, iş arkadaşlarınız, iş ortamınız, günlük rutinleriniz anlamına geliyor. Şimdi buralarda size fedakarlık yaptırmış olabilir. Yani fazla mesai yapmış olabilirsiniz, emeğinizin karşılığını alamamış olabilirsiniz. Belki kendi kapasitenizin üzerinde bir çalışma performansı göstermek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ve bunları yaparken de maddi manevi birçok konuda fedakarlığınızın gerçekten yorucu ve yıpratıcı olduğunu hissetmiş olabilirsiniz. Artık bu konuların tamamen bittiği, artık ödülünüzü aldığınız bir süreçten geçiyor olacaksınız bu tutulma etkileriyle. Şimdi belki de bir yıldır bir işi oturtturmak, müşterinizi oturtturmak, çalışanlarınızı, elemanlarınızı oturtturmak veya emek verdiğiniz bir iş yerinde terfi ve ödül beklediğiniz bir konu var. İşte bunların artık karşılık gördüğü bir zaman dilimi. Çünkü Jüpiter'den aldığı bir üçgen açı var ve bu sizin 10. evinizde, yani kariyer evinizde. Kariyer evinizde ve iş ortamınızda büyük bir değişim sizi bekliyor olabilir. Yani uzun zamandır beklediğiniz terfi gelebilir, atama gelebilir, beklediğiniz belki de bir tane elemanınız fazla becerikli değildi, onu idare etmek zorunda kalıyordunuz. Artık o bir şeyleri öğrenip işi sahiplenmiş olabilir. Kısacası iş arıyorsanız iş bulabileceğiniz, terfi ve atama bekliyorsanız bunların gerçekleşebileceği, resmen 2 yıldır eziyetini çektim ama ödülünü ve kaymağını yiyorum dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kaderin de bu konuda size vermiş olduğu çok büyük bir fırsat var arkadaşlar. Kadersel geliyor bazı şeyler. Çektiğiniz sıkıntıların resmen ödül niteliğinde bir durum yaşatacak sizler için. Özellikle bir başkasıyla iş yapıyorsanız artık ekip arkadaşlarınızın sizin için daha kıymetli, daha iyi bir noktaya geldiği, işi gerçekten sahiplenerek yaptığı bir süreçte olabilir bunlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Terazi burcu ve yükselen burcu Terazi olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulmamız var arkadaşlar. Balık burcunda gerçekleşecek. Tabii ki kuzey düğümüyle gerçekleşecek. Bu yüzden çok pozitif bir etki yaratıyor. Şimdi bu pozitif etki tabii ki Jüpiter'den de aldığı çok güzel büyük bir üçgenle yaşanacak. Şimdi burada kısaca şöyle bir geriye dönmek
zorundayız arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz 2 yıldır Satürn Balık burcunda seyahat etmişti. Sizin için de bu 6. ev konularını temsil ediyor. Yani 6. eviniz iş hayatınız, iş arkadaşlarınız, iş ortamınız, günlük rutinleriniz anlamına geliyor. Şimdi buralarda size fedakarlık yaptırmış olabilir. Yani fazla mesai yapmış olabilirsiniz, emeğinizin karşılığını alamamış olabilirsiniz. Belki kendi kapasitenizin üzerinde bir çalışma performansı göstermek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ve bunları yaparken de maddi manevi birçok konuda fedakarlığınızın gerçekten yorucu ve yıpratıcı olduğunu hissetmiş olabilirsiniz. Artık bu konuların tamamen bittiği, artık ödülünüzü aldığınız bir süreçten geçiyor olacaksınız bu tutulma etkileriyle. Şimdi merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcunda bir tutulmamız var arkadaşlar. Ay tutulması. Bu tutulmanın etkileri sizin için 5. ev konularını temsil edecek. 5. eviniz şöyle bir aydınlanacak. Gerçekten çok mutlu olacağınız, ödüllerini toplayacağınız bir zaman dilimi. Şimdi biraz gözlerinizi kapatıp 2 yıldır ne yaşadığınıza bir bakmanızı istiyorum. Hangi konularda? Aşk konusunda, çocuk konusunda, girişim yaptığınız ama karşılığını alamadığınız konularda, kimliğinizi, kişiliğinizi ortaya koyduğunuz ama hala daha ödülünü beklediğiniz konularda bir ödül aldığınız zaman dilimi yaşanıyor olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle aşk konusuna gelecek olursak, aşk konusunda uzun zamandır bekar yaşıyor olabilirsiniz. Hayatınıza kimse girmemiş olabilir. Çok fazla sizi takdir eden ya da sizinle aynı frekansta olan birilerine denk gelmemiş olabilirsiniz. Yalnızlıkla sınatmış olabilir öncelikle Satürn. İşte bu konularda ödül aldığınız bir zaman dilimindesiniz. Harika bir aşk kapınızı çalıyor olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan sorunlu, problemli, belki de sorumluluk içeren bir aşk yaşamış olabilirsiniz son geçtiğimiz 2 yılda. İşte artık emek verdiğiniz, çabaladığınız bir aşk ilişkisinin evliliğe doğru evrilmek üzere olduğunu fark ediyor olabilirsiniz. Bu bir ödül niteliğinde geliyor olacak sizler için arkadaşlar. Diğer taraftan çocuklarımızla ilgili bir çabamız var. Belki hamile kalmak için çabalıyoruz. Tüp bebek tedavisi görüyoruz. Bunlarla ilgili tedavi aşamalarından geçtik. Artık böyle tam umudu kestik, olmayacak artık herhalde dediğimiz bir noktada bu tutulma etkileri müjdeli bir bebek haberi veriyor olabilir bizlere. Ya da yine geçtiğimiz 2 yıl içerisinde var olan çocuklarımız için belki de çabalıyoruz. Onların hayatları ve onların gelecekleri için mücadele ediyoruz. Onlarla ilgili sorumluluklarımız var. İşte bunların artık ödülünü aldığımız bir süreç yaşıyor olabiliriz. Belki çocuğumuz evlenip kendi evini kuracak olabilir. Okul kazanıp başka bir şehre ya da ülkeye geçiş yapacak olabilir. Ya da üniversite gibi ya da iş gibi bir konuda 2 yıldır çabaladığı bir konunun hakkını almış olabilir arkadaşlar. Biz de bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyor olabiliriz. Tabii ki 5. ev bizim sahnemizdir. Yani kendi işimizi, gücümüzü, hayata bakış açımızı, felsefemizi ortaya koyduğumuz, ben buyum, bu şekildeyim dediğimiz, sahneye ele aldığımız alandır. Bu nedenle bu konularda yaptığımız girişimlerin sonuç verdiği, artık takdir gördüğümüz, bir şekilde mutlu olduğumuz bir zaman dilimine de giriyor olabiliriz. 2 yıldır hobi gibi yaptığımız bir yani hobi gibi ilgilendiğimiz bir konunun artık işe çevrilmesi söz konusu olabilir. Burası çok harika bir sonuç verecek. Yani hiç beklentim yoktu. Ben sadece hobi amaçlı yapıyordum bunu. Ama birden mesleğim haline geldi. Para kazanmaya başladığınız bir noktaya dönüşebilir. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu süreci. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık burcunda bir tutulmamız var arkadaşlar. Ay tutulması. Bu tutulmanın etkileri sizin için 5. ev konularını temsil edecek. 5. eviniz şöyle bir aydınlanacak. Gerçekten çok mutlu olacağınız, ödüllerini toplayacağınız bir zaman dilimi. Şimdi biraz gözlerinizi kapatıp
2 yıldır ne yaşadığınıza bir bakmanızı istiyorum. Hangi konularda, aşk konusunda, çocuk konusunda, girişim yaptığınız ama karşılığını alamadığınız konularda, kimliğinizi, kişiliğinizi ortaya koyduğunuz ama hala daha ödülünü beklediğiniz konularda bir ödül aldığınız zaman dilimi. Merhaba Yay burcu ve yükselen burcu Yay olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulmamız var arkadaşlar. Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşecek. Kuzey düğümlü olduğundan dolayı çok pozitifte bir etki yaratacak arkadaşlar. Aynı zamanda Jüpiter'den de aldığı çok güzel bir üçgen var. Bu sebeple hem Jüpiter'in hem de Satürn'ün gerçekten size vermek istediği büyük ödülü almak üzeresiniz. Şimdi gözlerinizi kapatıp geçmiş 2 yılı bir taramanızı istiyorum. Ev almak istiyordunuz, bir türlü kredi çekemiyordunuz, aile mülklerinden bazı mülklerinizin satışını gerçekleştirmek istiyordunuz, başaramıyordunuz. Bir şekilde sıkışıp kaldığınız para ve ev konuları ile ilgili bir konunuz vardı. İşte bunlarla ilgili mücadeleleriniz artık sonuç vermeye başlayacak. Özellikle ailenize bakmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Kimse ilgilenmemiş olabilir. Hayatınızı tıkama noktasına kadar getirecek, üstün bir fedakarlık yapmak zorunda bırakmış olabilir bu Satürn size. İşte bu Satürn ödüllerini artık vermek üzere. Ailenizin desteğini tam ve full şekilde almaya başlayacaksınız. Ev almak için çabalıyorsanız evinizi alacaksınız. Tadilat, tamirat ve taşınma konularında gerçekten hak ettiğiniz, istediğiniz noktaya gelmiş olacaksınız. Kredi çekmek, elinizde büyük bir paranın geçmesi, özellikle aile mülklerinin satılması ve elinize toplu paranın geçmesi gibi durumlar da söz konusu olabilir. Yine aile içerisinde miras paylaşımı ile ilgili bazı sıkıntılar ve problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bunların artık sonuçlandığı, kendinize ve hak ettiğiniz bir paranın size gelmesine vesile oluyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki evlenip başka bir şehre göç etmek istiyordunuz. Bununla ilgili de yine fırsatlar devreye girecek. Evlenip kendi evini kurmak gibi bir enerjide yaratıyor olabilir sizler için. Yine diğer farklı bir bakış açısıyla bakacak olursak eğer, Kuzey Ay düğümü Satürn yani bu tutulma etkilerinde birebir konu içerisine dahil olması sebebiyle belki de uzun zamandır yurt dışında yaşıyorduk. Artık kendi ülkemize taşınmak, yine kendi doğduğumuz topraklara geri dönmekle ilgili bir çabamız vardı. Bunların da yine sonuç alması çok çok mümkün görünüyor. Kısacası arkadaşlar, bu tutulma etkileri çok harika, çok pozitif. Hem Kuzey Ay düğümü hem de Jüpiter'in etkilerini içinde barındırıyor. Resmen 2 yıldır fedakarlık yaptığımız, tevekkül ettiğimiz, artık böyle fedakarlıktan dolayı zaman zaman kendimizi bir kafesin içinde gibi hissettiğimiz konular artık çözüme kavuşmak üzere. Sizin için de bu aile, köken ve para konularıyla birebir ilişkili arkadaşlar. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz bu tutulma etkilerini. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Yay burcu ve yükselen burcu Yay olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulmamız var arkadaşlar. Ay tutulması Balık burcunda gerçekleşecek. Kuzey düğümlü olduğundan dolayı çok pozitifte bir etki yaratacak arkadaşlar. Aynı zamanda Jüpiter'den de aldığı çok güzel bir üçgen var. Bu sebeple hem Jüpiter'in hem de Satürn'ün gerçekten size vermek istediği büyük ödülü almak üzeresiniz. Şimdi gözlerinizi kapatıp geçmiş 2 yılı bir taramanızı istiyorum. Ev almak istiyordunuz, bir türlü kredi çekemiyordunuz, aile mülklerinden bazı mülklerinizin satışını gerçekleştirmek istiyordunuz, başaramıyordunuz. Bir şekilde sıkışıp kaldığınız para ve ev konuları ile ilgili bir konunuz vardı. İşte bunlarla ilgili mücadeleleriniz artık sonuç vermeye başlayacak. Özellikle ailenize bakmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Kimse ilgilenmemiş olabilir. Hayatınızı tıkama noktasına kadar getirecek, üstün bir fedakarlık yapmak zorunda bırakmış olabilir bu Satürn size. İşte bu Satürn ödüllerini artık. Merhaba Oğlak burcu ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan
Balık burcunda bir tutulmamız var arkadaşlar. Bu tutulmanın enerjileri sizin için 3. ev konularını temsil edecek. Çünkü burada yaşanacak. 3. ev sizin için akrabalar, kuzenler, kardeşler, komşular, aynı zamanda iletişim anlamına geliyor. Bu konularda iletişim trafiği yaşayabileceğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ve onlarla bazı konularda anlaşıyor olabilirsiniz. Bu zamana kadar belki de Satürn buradan geçtiği için kardeşinizin, kuzenlerinizin ya da akrabalarınızda olan sorunların bir gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Aynı frekansta buluşamıyor olabiliriz. Onlarla ilgili bazı mücadelelerimiz olmuş olabilir. Bunların artık bittiğini, tamamlandığını görüyor ve hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar bu tutulmanın etkileriyle. Aynı zamanda anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar atmak konusunda da gecikmiş konuşmaların yapılması konusunda da hızlıca başarılı sonuçlar elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Jüpiter'den de aldığı çok güzel bir üçgen açı var arkadaşlar bu balık burcu tutulmasının. Şimdi 7. evinizde olduğuna göre bu Jüpiter artık biriyle ortaklık imzalama söz konusu olabilir. Belki de bir ortaklığı bitirmek konusu da söz konusu olabilir. Kısacası evlilik ve ortaklıklarınızla ilgili beklediğiniz sonuçlanmayı alacağınız bir süreçten de geçiyorsunuz. Bunu bir altını çizmek isterim. Belki de bu ortak kardeş olabilir, kuzen olabilir, komşu olabilir, arkadaş olabilir. Yani ailenizden olma ihtimali çok çok vurgulu görünüyor. Çünkü istemsizce oğlak burçları hep dışarıda, kendine özgü, fedakarlık yapan, işine gücüne odaklı biriydi. Artık değişen bu koşullar sizi biraz daha aile, kardeş, kuzen, akraba ve yakın çevrenize yöneltmek zorunda kaldı. İlginiz, odağınız ve yapacağınız işlerde onların desteğine çok çok ihtiyaç duyduğunuz bir zaman dilimindesiniz. İşte bu 2 yıldır Satürn'ün balık geçişi size bu konularda fedakarlık yaptırdı ve artık size ödülünü vermek üzere. Yani kardeşinize emek verdiniz, sonuçlarını alıyorsunuz. Akrabanıza emek verdiniz, onlarla ilgili konulara emek verdiniz, şimdi ödüllerini topluyorsunuz. Maddi ve manevi, onlardan bir beklentiniz vardı. İşte bu takdiri ve ödülü artık onlardan almak üzeresiniz. Fırsatların biri bitmeden biri başlıyor olacak bu konular içerisinde. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Merhaba Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık Burcu'nda bir tutulmamız var arkadaşlar. Bu tutulmanın enerjileri sizin için 3. ev konularını temsil edecek. Çünkü burada yaşanacak. 3. ev sizin için akrabalar, kuzenler, kardeşler, komşular, aynı zamanda iletişim anlamına geliyor. Bu konularda iletişim trafiği yaşayabileceğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ve onlarla bazı konularda anlaşıyor olabilirsiniz. Bu zamana kadar belki de Satürn buradan geçtiği için kardeşinizin, kuzenlerinizin ya da akrabalarınızda olan sorunların bir gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Aynı frekansta buluşamıyor olabiliriz. Onlarla ilgili bazı mücadelelerimiz olmuş olabilir. Bunların artık bittiğini, tamamlandığını görüyor ve hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar bu tutulmanın etkileriyle. Aynı zamanda anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar atmak konusunda da gecikmiş konuşmaların yapılması konusunda da hızlıca başarılı sonuçlar elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Jüpiter'den de aldığı çok güzel bir üçgen açı var arkadaşlar bu balık burcu tutulmasının. Şimdi 7. evinizde olduğuna göre bu Jüpiter artık biriyle ortaklık imzalama. Merhaba Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulmamız var. Balık burcunda gerçekleşecek. Balık sizin tabii ki 2. evinize denk geliyor arkadaşlar. O yüzden maddi manevi değerlerimizi bir karşılık gördüğümüz bir zaman dilimi olacak. Gelirlerimizde artışlar olabilir bu dönemde. Gelir gider dengemiz uzun zamandır bayağı bir şaşmıştı. Hani 3 kuruşa çalışıyorduk. Belki de hak ettiğimiz terfiyi, ödülü alamıyorduk ya da hak ettiğimiz maaşı alamıyorduk son 2 yıldır. Çünkü Satürn balık burcundayken resmen
ikinci ev yani para evimizi biraz sıkıştırdı, daralttı. Son 2 yıldır belki de hak ettiğimiz maaşı alamıyorduk. Artık bu maaş hak ettiği değere gelecek arkadaşlar. Ya da uzmanı olduğumuz 2 yıldır deneyim ve tecrübe kazandığımız bir konuda artık daha iyi maaşla başka bir işe de geçiş yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Gelirlerimizi artırmak konusunda mükemmel bir fırsat yakalıyoruz diyebilirim. Tabii ki emekli olmayı planlayan kova burçları için bu dönemde emeklilikle ilgili belki de son 2 yıldır işte primlerimizin tamamlanması ve artık rahat bir gelirimizi düzene sokacak bir fırsat yakalıyorduk. Bu da bir emeklilikle olacaktı. İşte bu emeklilikle ilgili konumuzun bu aylarda fırsat olarak karşımıza çıktığında söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki uzun zamandır masraflarımız çok, gelir gider dengemiz şaştı. Aile üyelerinin biri bitse biri başlıyor. Sürekli masraf üstüne masraf çıkartıyorlar gibi bir durum vardı. Artık çocuğumuz için masraf yaptık. Ondan karşılığını almaya başlayacağız. İşte okulu için, eğitimi için bir masraf yaptık. İşte onların üniversite kazandığını, hayatlarına şekil verdiğini ve daha mutlu, daha iyi bir pozisyona geçtiğini görüyor ve bunların artık boşuna olmadığını fark ediyor olabiliriz. Belki de eşimizin iş konusundaki bazı sıkıntıları vardı. İşte onlara destek vermek zorunda kalıyor olabiliriz ve bundan dolayı bazı sıkıntılar yaşamış olabiliriz. İşte bunların da ödülünü aldığımız, belki de eşimizin işinin yoluna girmesi, onun artık gelir kaynaklarının düzene girmesiyle beraber bütçemizin bize kalması gibi bir durumda söz konusu olmuş olabilir. Kısacası 2 yıldır para konusunda sıkıştığımız konularda bizi artık destek verecek, artık sen geliştin, olgunlaştın, buradan daha fazla para kazanabilirsin diyen bir gökyüzü var ve bunu fırsat olarak verecek. Uzmanı olduğumuz, belki stajyerdik, sabit maaşlı bir işe geçiyor olabiliriz arkadaşlar. Gelirlerimiz hemen artacak yani. Bunları destekleyen de bir fırsat niteliğinde bir zaman dilimindeyiz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Merhaba Kova burcu ve yükselen burcu Kova olanlar. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulmamız var. Balık burcunda gerçekleşecek. Balık sizin tabii ki ikinci evinize denk geliyor arkadaşlar. O yüzden maddi manevi değerlerimizi bir karşılık gördüğümüz bir zaman dilimi olacak. Gelirlerimizde artışlar olabilir bu dönemde. Gelir gider dengemiz uzun zamandır bayağı bir şaşmıştı. Hani 3 kuruşa çalışıyorduk. Belki de hak ettiğimiz terfiyi, ödülü alamıyorduk ya da hak ettiğimiz maaşı alamıyorduk son 2 yıldır. Çünkü Satürn balık burcundayken resmen ikinci ev yani para evimizi biraz sıkıştırdı, daralttı. Son 2 yıldır belki de hak ettiğimiz maaşı alamıyorduk. Artık bu maaş hak ettiği değere gelecek arkadaşlar. Ya da uzmanı olduğumuz 2 yıldır deneyim ve tecrübe kazandığımız bir konuda artık daha iyi maaşla başka bir işe de geçiş yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Gelirlerimizi artırmak konusunda mükemmel bir fırsat yakalıyoruz. Merhaba Balık burcu ve yükselen burcu Balık olanlar. Balık burcunda gerçekleşecek bir ay tutulmamız var arkadaşlar. Bu tutulma 7 Eylül'de gerçekleşecek. Kuzey ay düğümüyle birlikte olacak ve sizin yükseleninizde, sizin burcunuzda gerçekleşecek. O yüzden siz bu gökyüzünden en çok faydalanacak olan kişilerden birisiniz. Öncelikle bunun bir altını çizmek isterim. Yılın en güzel tutulması, en iyi şansı, bereketi, bolluğu tabii ki sizlere verecek diyebiliriz. Şimdi sizi bir gözlerinizi kapatıp 2 yıldır yaşadığınız sorunlara, sıkıntılara ve mücadeleye götürmek istiyorum. Satürn balık burcuna geçtikten sonra her zaman diyordum ki size, işte kendine yönel, kendin için sorumluluk al, artık üzerindeki yükleri at, başka türlü hayatına yön veremiyorsun, hatta bedenen de zorlanıyorsun diye altını bir çizmiştim arkadaşlar. Artık siz bu konularda yapabildiyseniz eğer ödüllerini toplayacaksınız. Eğer yapamadıysanız yine ödül toplayacaksınız. Çünkü hayat size yük olan, kambur olan kişi, konu ve olayı artık bir alacak, yerine daha güzellerini vermek isteyecek. Belki aşk konusunda sıkıntı yaşıyordunuz.
Bu konularda sizi çok fazlasıyla acı veren, belki de sizi maddi manevi sömüren bir insan vardı. İşte bunun hayatınızdan çıkıp gitmesi yerine Jüpiter Yengeç Burcu ile beraber 5. evinizde mükemmel bir aşkın yerine gelmesi söz konusu olabilir. Gittiğine şükredeceğiniz ve yeni gelene de dua edeceğiniz bir kişi olabilir. Aşk konusunda çok fırsatlar yakalayacak bu tutulma sizlere. Aynı zamanda çocuklarınızla ilgili büyük beklentileriniz var. Uzun zamandır da onlar için mücadele ettiniz, fedakarlık yaptınız. Hatta kendinizi yok dereceye getirecek kadar onların üzerine düştünüz. Artık onların da kendi ayaklarının üzerinde durduğunu, belki kendi gelirlerini kazandığını ya da onların hayatlarındaki pozitif geri dönüşü aldığınız bir zaman diliminde olacaksınız ve bundan dolayı bu kadar çektim, bu kadar eziyetini gördüm ama bu kadar fedakarlık yaptım ama karşılığını verdi deyip ödülünün takdirine alıyor olacaksınız arkadaşlar. Tabii ki diğer taraftan bir çocuk hayaliniz varsa, yani hamilelik ve doğumla ilgili 2 yıldır tedavi görüyorsunuz ve bununla ilgili bir çabanız var. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. İşte burada artık çocuk sahibi olabileceğiniz güzel müjdeli bir haberin geldiğini de söyleyebilirim. Etki süresi Temmuz'dan başlayıp Kasım sonuna kadar devam edecek arkadaşlar. O yüzden sadece şu an olarak algılamayın ne olur bu konuştuklarımı. Zaman ve süreç 4 aylık bir süreç. Bu 4 ay içerisinde bu konuların dile geldiğini söyleyebiliriz sizler için. Özellikle erken yayınlıyorum ki bu videoyu, şimdiden başlayan bu etkileri fark edin, yakalayın, fırsatın fırsat olduğunu kaçırmayın şeklinde düşünebiliriz. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Hoşça kalın. Merhaba Balık burcu ve yükselen burcu Balık olanlar. Balık burcunda gerçekleşecek bir ay tutulmamız var arkadaşlar. Bu tutulma 7 Eylül'de gerçekleşecek. Kuzey ay düğümüyle birlikte olacak ve sizin yükseleninizde, sizin burcunuzda gerçekleşecek. O yüzden siz bu gökyüzünden en çok faydalanacak olan kişilerden birisiniz. Öncelikle bunun bir altını çizmek isterim. Yılın en güzel tutulması, en iyi şansı, bereketi, bolluğu tabii ki sizlere verecek diyebiliriz. Şimdi sizi bir gözlerinizi kapatıp 2 yıldır yaşadığınız sorunlara, sıkıntılara ve mücadeleye götürmek istiyorum. Satürn Balık burcuna geçtikten sonra her zaman diyordum ki size, işte kendine yönel, kendin için sorumluluk al, artık üzerindeki yükleri at, başka türlü hayatına yön veremiyorsun, hatta bedenen de zorlanıyorsun diye altını bir çizmiştim arkadaşlar. Artık siz bu konularda yapabildiyseniz eğer ödüllerini toplayacaksınız. Eğer